Herkese yeniden merhaba. Bugün Rotterdam'dayız. Bir plan yaptım ben ama burada hava her şey çok belirleyici oluyor. Hava bize ne kadar gezmeye izin verecek onu göreceğiz. Şimdi başlıyoruz. Günaydın. Bugün Rotterdam'a gidiyoruz. Trenimizi beklerken kahve aldık. Flat white 2.20. Sandviçle kek aldık. Şimdi gidiyoruz. Rotterdam'da en çok göreceğimiz şey modern mimari. Çünkü burası 2. Dünya Savaşı'nda bombardımana tutulduğu için şehir neredeyse tamamen yıkılıp yeniden yapılmış. Uç kısmı şehir merkezini gösteriyormuş. Biz de şimdi yolumuza ilk buradan başlıyoruz. Biz buraya yine trenle geldik Eindhoven'dan ve bir günde Rotterdam'da ne kadar gezeceğimizi göreceğiz. Hadi bakalım hızlıca yola başlıyoruz. İlk durağımıza doğru gidiyoruz. Bir yürüyüş yolu olarak yapılmış. Şehri güzelleştirmek adına yapılan bir yarışmada ödül alan bir projeymiş. Şimdi St. Lawrence Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Hatta şöyle ileride görünüyor. Bu kilise buradaki görebileceğiniz nadir eski yapılardan. O yüzden de önemli bir yere sahip. Kilise kapalıymış bugün. Az önce baktım Google'dan. Perşembe, Cuma kapalıydı. Biz dışarıdan bakacağız yine de. Şu an güneşi gördük. İnşallah bir anda başımızdan aşağı indirmez. Bayağı güzel görünen bir kilise ama dediğim gibi bugün kapalı. O yüzden de biz sadece dışarıdan göreceğiz. Eğer gelirseniz açık görürseniz giriş ücretli sanıyorum. Hatta fiyatına bakıp onun da bilgisini yazarım. Şöyle arkamda da kiliseyi görüyorsunuz. Magnet alışveriş yaptıktan sonra Marsol'a geldik. Geçiyoruz. Hava güzelken, hazır yağış yokken. Hemen karşısına çıktığımız zaman bir kapıdan girip bir kapıdan çıkıyoruz. Küp evlerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Şimdi hemen arkamda da şöyle görünüyor biraz aslında. Şurada da hemen küp evler var. Marktol'un hemen orada. Şimdi bakalım bu küp evlerin içine nereden gireceğiz? Evet, bu küp evlerde de bir hostel de varmış. Şurada zaten tabelasını görüyoruz. Eğer burada konaklama deneyimi yaşamak isterseniz de buraya bakabilirsiniz. Konaklama imkanım olsa burada kalmayı isteyebilirim. Çünkü gerçekten yapısı bayağı ilginç. Burada evlerden bir tanesini aslında gezip görebiliyorsunuz. Giriş tabii ki ücretli.
Kişi başı 3 euro. Bayağı burası aslında kendi içinde bir mahalle gibi. Evet, bu da dediğim hostel. Eğer burada kalmayı düşünürseniz bir hostel imkanı da var. Şu karşımda gördüğünüz şu beyaz bina da Avrupa'nın ilk yüksek binası diye geçiyormuş. 1897'de Avrupa'nın en yüksek binasıymış bu. Hatta bu 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardımandan zarar görmeden kurtulmuş bu bina. Öyle de bir özelliği var. Bu Destroyed City heykelinin oraya geldik. Bu heykel de 2. Dünya Savaşı'nda neredeyse yerle bir olan ve sonra yeniden yükselmek durumunda kalan Rotterdam şehrini simgeliyormuş. Bu da şehrin önemli simgelerinden biri. Şimdi meşhur Erasmus Köprüsü'nün üzerine geldik. Karşımda görüyorsunuz. Şimdi yürüyerek üstünden geçeceğiz. Bu Erasmus Köprüsü'nün ismi Rotterdam'da bir düşünür olan Erasmus'tan geliyormuş ismi. Ayrıca bizim bildiğimiz bu öğrenci değişim programı olan Erasmus da aynı düşünürden geliyormuş adı. Ben bunu yeni öğrenmiştim. O yüzden burada da paylaşmak istedim. Hem bisiklet hem araba hem de yürüyüş yolu var köprüde. Biz de o şekilde yürüyerek üstünden geçebiliyoruz. Eğer sadece şehir merkezine gezecek kadar vaktiniz varsa şu ana kadar gezdiğimiz yerleri gezmeniz yeterli olabilir. Çünkü en meşhur yerleri aslında bu taraftaki yerlerde. Bir de çok meşhur bir alışveriş caddesi var. Oraya girmedik. Oraya da dönüşte, yani tekrar tren istasyonuna döneceğimiz için o zaman geçeriz. Yani bir şey alırsak da elimize taşımak durumunda kalmayalım diye öyle tercih ettim. Yağmur silemeye başladı. Allah, köprünün ortasında yağmura yakalanmak hiç istemiyorum. Gerçekten. İnşallah bastırmaz bir anda. Neyse. Şu anda saat 1:30. Aslında daha günümüzün yarısındayız. O yüzden de daha vaktimiz var. Gezebiliriz. Fırtına kopmazsa. Evet, şimdi bir kafeye geldik yağmura yakalandığımızda ve gerçekten gördüğüm en güzel latte art. 2 tane, ikisi de birbirinden şey. Mekan zaten ayrıca çok güzel yani. Şöyle bir yer. Az sonra tekrar detayları çekeceğim. Şimdi kahvelerimizin tadını çıkaralım. Şöyle bir de cheesecake'imiz var. O da çok güzel görünüyor. Şimdi yemeye başlayacağız. Kahvemiz geldi. Bir de şöyle bir cheesecake'imiz var. Hemen onun da tadına bakalım. Çok tatlı. Bayılıyorum. Çok tuzlu. Ama bayağı çok tatlı, çok şekerli. Ama kahve güzel. Evet, şimdi kafeden çıktık. Otel New York'a doğru devam ediyoruz. Otel New York burada görebileceğiniz nadir eski binalardan. Burası
Burası yıkılmadan kalan nadir binalardan biri. Eskiden de Amerika'ya giden gemiler buradan kalkıyormuş. İçerisi de müze gibiymiş, müze otelmiş. Böyle şimdi yakınına doğru gideceğim. Köprü hemen bakın şurada Erasmus Köprüsü var. Erasmus Köprüsü'nden geçip karşı tarafa geldiyseniz buraya da gelebilirsiniz. Şurası gördüğünüz Phoenix Food Factory. Burada birçok yemek yeme alternatifi var ve dışarıda da masaları var gördüğünüz gibi. Daha güzel bir havada çok keyifli bir oturma olabilir. Şimdi Erasmus Köprüsü'nden tekrardan geçtik. Saat 3.30 gibi oldu ve az önce bahsettiğim alışveriş caddesine geldik. Şimdi bir burayı gezeceğiz. Burada bilindik birçok marka bulunabiliyormuş. Şöyle hatta size de göstereyim. Mağazalar var. Boylu boyunca bir cadde burası. Şimdi burayı biraz gezeceğiz. Biraz mağazalara bakalım. Neler varmış, neler yokmuş onlara bakalım. Ondan sonra tekrar Marktol'a girip bir şeyler yiyeceğiz ve ondan sonra da tren istasyonuna tekrar geçeceğiz ve bugünü bitireceğiz. Ani bir kararla program değişikliği yaptık. Normalde yemek yemek için gidecektik ama tren istasyonuna geri dönüyoruz. Çünkü bizim tren kartımız 4.30 ile 6.30 arasında kullanamıyoruz. Saatte tam 4'e 10 geçiyor. Şimdi tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Bugünü bitirdik. Bir günde Rotterdam'ı birlikte gezdik. Bir sonraki vlogda görüşürüz.